Gençlik Rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor ve neredeyiz? Yakışıklı doktorumdayız tabii ki. Diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Melih Şengül'deyiz. Hoş geldiniz. Ama artık benim partnerim, o yüzden rahat konuşuyoruz. Yani misafir değil, artık ev sahibi konumunda görüyoruz sizi burada. Beni mi? Ben de sizi görüyorum efendim. Ve çok değerli konuklarımızla devam ediyoruz. Her türlü meraka gidereceğiz. Bir sürü şey konuştuk. Bak, implantoloji diye bir olay var diş Evet, hekimliğinde evet. ve artık diş eksikliği konusu, özellikle total diş eksikliği konusu, böyle takıp çıkarmalı protezler vesaire, geçmişteki hani babaannelerimizin dişleri Böyle bütün dişler giriyor ve çıkıyor gibi durum yok. Şimdi artık bunların yerine implantlar kullanılıyor ve sabit kemik destekli, iskelet sisteminden destekli, dişi en iyi taklit eden dayanaklar oluyor implantlar. Ancak implantın yapılamadığı hastalarda oluyor. Ne yazık ki bu hastaların birçoğu implant için yeterli kemikleri olmadıkları için, yani dokuları yeterli olmadığı için mecbur mahkum kalıyorlar bu hareketli protezlere. İşte bu durumlarda son çare, implantın yapılamadığı kişilerde bile oraya bir tedavi yapıp sabit dişlere hastaları kavuşturan, Türkiye'de bu konuda en belki de hani otorite olabilecek bana göre bir arkadaşımı, bugün dostumu misafir etmek istedim. Kendisi de bizi kırmadı, geldi. Doktor Metin Kızılkaya, çene cerrahisi uzmanı ve ileri implantoloji konusunda kendisinin en çok güvendiğim kişidir kendisi. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Hocamıza bırakıyoruz sözü o zaman. Çok sağ olun. Metin hocam, şöyle, birlikte birçok vakalar yaptık ve artık hani birçok hastada implant yapılamaz denilen hastalar Evet. oluyor. Hani ben çok duyuyorum kendi hastalarımda. Ben çok doktora gittim, implant yapılamaz dendi. Evet. Oysa ki o durumlarda bir takım cerrahi yöntemler nedir genel anlamda? Genel penceresini bir anlatır mısınız? Yani? Şimdi tabii bu implant yapılamaz denilen hastalar için en önemli kriterlerden bir tanesi ne demek? Bu neden implant yapılamıyor? Çünkü yeterli kemik genişliği ve yüksekliği yok. Yani en önemli bilmemiz gereken şey bu. Yeterli kemik genişliğimiz yok ve yüksekliğimiz yok. Bu dental implant vidalarını yerleştireceğimiz bir kemik yok ortada. Dolayısıyla akla ilk gelen şey, o zaman biz bu kemiği oluşturabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz bunu? Bu kemiği oluşturmak için birçok yöntem var. Ama birçoğu, özellikle çok fazla kemiğin eridiği, çok rezorbe olduğu durumlarda bu yöntemler çok ileri cerrahiler gerektiriyor ve çok uzun süreler alıyor. Bizim şimdi buna da bir alternatifimiz var. Bu da bizim dental implant dediğimiz implantlar değil. Bunlar özellikle üst çeneden bahsediyorum. Zigomatik implant dediğimiz implantlar. Sevgili Melih bunları çok iyi biliyor. Bunlara birçok kez tedavi prosedürü sundu. Zigomatik implant dediğimiz bizim bu elmacık kemiklerimiz. Bu bölgeyi implantları yerleştirmek için kullanıyoruz. Ve elmacık kemiklerine yerleştirdiğimiz implantlar hastalarımızın çene kemiğine doğru uzuyor ve protez uzmanlarımızın protez yapmasına olanak sağlıyor. Bunların örneğini şurada görebiliriz. Mesela böyle. Evet. Yani standart kemik içi dental implantlar değil, daha uzun, uzak kemik Bunlar peki, desteklerinden dayanak yani almak nasıl adına. oluyor? Çok enteresan İşte bir o da şeyden onun, bahsediyorsunuz artık- yani. Evet. Çok zor değil mi? Nasıl oluyor gerçekten? Bir kere en başta ne yapıyoruz bu hastalarda? Şimdi bu hastalarda birincisi 3 boyutlu planlama yapmamız şart. Ve bu hastaların tomografi dediğimiz o 3 boyutlu ölçümlerini biraz daha kalifiye cihazlarla yapmamız gerekiyor. Çünkü tüm yüzü, tüm çene kemiklerini, zigomatik dediğimiz elmacık kemiklerini, göz tabanlarını ve birçok anatomik oluşumların tamamını görmemiz gerekiyor. Bizim dental tomografiler bazen bununla yetersiz olmuyor. Daha üst düzey bir görüntüleme yapmamız gerekiyor. Çene kemiğinin çok eksik olan vakalarda bile, yani hastalarımızda bile genellikle bu elmacık kemiği bizim için yeterli
implant alanı sağlayabiliyor. Tabii bu implantlar özel üretilmiş implantlar. Yaklaşık işte 3,5-4 santimetreden başlıyor ve 5-5,5 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Bu implantları doğru planlamamız, doğru tetkikleri baştan yapmamız gerekiyor. Ama bu implantların avantajı ne? Hastalarımızı bu demin bahsettiğim birçok işte kemik ekleme yöntemi, inanılmaz uzun süreler bekleme gibi sıkıntılardan. Mesela ne kadar sürelerden bahsedebiliriz? Mesela diyelim öncelikle Bunu yapmasanız ne kadar sürüyor mesela? zigomatik implantı tabii son çare olarak yapıyoruz ama yani mesela kemik tozu diye biliyor toplumumuz bunu. Öyle bir kemik ektik, kemik oluşturmak istedik. Bu ne kadar sürer? Minimumunu söyleyeyim ben yine de. Yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Yani 8 ay Üstüne sadece tekrar bir daha implant operasyonu, birkaç implant operasyonu yaptığımız zaman da onu 3-4 ay bekliyoruz. Yani neredeyse minimumu 1 sene sürüyor ve her zaman %100 sonuç veremeyebiliyor. Yani onun da kendi içinde bazı sıkıntıları olabiliyor. Bu yöntemde ise ekstradan kemik eklememize gerek yok. Yani mevcut ne Bu varsa. operasyonla mı oluyor peki? Tabii. mi? Ama İşte onu bir anlatsak, yani Nasıl normalde oluyor? muayenehanede biz dental implantları rahatlıkla yapabiliyorken artık Evet. burada sen mesela çok tercih etmiyorsun muayenehane. şimdi aslında bu tercih etmeme durumu şöyle. Biz bu zigomatik implantları bazen sadece 2 tane zigomatik implant, bir sağa bir sola ve çene kemiğine de yer bulursak 2 tane implant koyuyoruz. Yani 4 implantla tamamlıyoruz. Bu durumlarda muayenehane ortamında da yapabiliyoruz. Ama birçok hastada da bu zigomatik implantları 2 tane sağ zigomaya, 2 tane sol zigomaya, yani toplamda 4 tane zigomatik implant koymamız gerekiyor. Böyle durumlarda ise bu lokal anesteziyle yapılamaz mı? Evet, yapılabilir ama hastalar için çok zorlayıcı Rahatsız edici olabiliyor. olabilir yani. Genellikle genel anestezi tercih ediyoruz. Genel anestezi tabii hastalar için çok büyük bir konfor sağlıyor. Yani işte bu uyuyup uyanmışsınız işte hastane koşulları, hastane güvencesi. Belki bir gün yatış veya bazen ona bile ihtiyaç olmuyor. Ağrı oluyor mu sonrasında peki? Sonrasında tabii ki bu zigoma kemiğine yerleştirildiği için belli bir ödem, belli bir şişlik, belli bir dönem ağrı ama birçok hastamız da bunu ikinci, üçüncü günden sonra çok rahat tolere ediyor. Normal basit. Metin hocam, normal implantlarda da bunlar Oluyor. olacak. Her Evet. kolunuzu çarpsanız morarıyor Oluyor, abi. doğru. Yani bu Evet. her ameliyatta Ekstra olacak bir şeyler. şey yok. Benim sorum ekstra bir şey yok Çok yani. anormal bir şey kesinlikle yok. Ağrı kontrolü Peki sağlanabiliyor. esas burada şimdi bilinçlendirmek için izleyicilerimizi, bu implantı, o ameliyatı planladık. Hasta bir defaya mahsus o ameliyata girdi çıktı. Ne kar ettik şimdi? Ne oldu? Diğer yöntemlere göre Bir kere bunun zamandan avantajı ne oldu? tasarruf varsa. Evet ama hani en önemli tarafın Şimdi neydi şöyle, sence? bunun en önemli tarafı zigoma dediğimiz bu elmacık kemiği bizim densite, yani kemik sertliği olarak çok beğendiğimiz bir kemik tipine yakın ve dolayısıyla biz bu implantları tam istediğimiz stabilitede, yani sertlikte yerleştirebiliyoruz. Bunu böyle yerleştirebildiğimiz zaman sevgili dostum Melih gibi protez uzmanlarımız da implantın üzerine hemen aynı gün protezi takabiliyor. Yani hasta ameliyata giriyor, çıkıyor. Ondan sonra yine bir interdisipliner çalışma anlayışıyla zaten birlikte planlıyoruz. Evet. Birlikte bütün süreci işletiyoruz. Hatta ameliyata da birlikte giriyoruz çoğu zaman. Ameliyattan sonra hastanede olursa belki hemen orada değil ama arkasından bir gün içinde en kötü ihtimalle 24 saat içinde. Veya şöyle bazı Çok iyi. hastalar, yani implant size yapılamaz denilen hasta genel anestezinden ağzında dişlerle Evet. de uyanabilir. Yani Ay, uyanıyor, süpermiş. Evet. sabit, çıkmayan Bunu dişler herkes oluyor. tercih eder öyle olduğunu. Şimdi Evet. mesela toplumda bu da az bilinen bir şey ve mesela implant önerdiğimiz hastalarda ki gerçekten hani yaptırması kendisine faydası olacak çok insan var. Bana implant olmuyor diye zannediyorlar. Evet. Oysa ki implantlar günden güne yaygınlaşan, başarısı katlanarak artan bir uygulama. Evet. Metin hocam, şimdi bugüne kadar onlarca belki yüzlerce böyle vakan olmuştur. Bunun bir de bir alternatifi var. Evet. Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Şu görselde hemen gösterebilirim. Evet. Mesela bakın hiç kemik yok. İncecik bir kağıt gibi, bıçak sırtı gibi kalmış ince bir kemiği olan bir hastada. Bu sefer zigoma bir seçenek miydi burada, o uzun implantlar
nasıl bir planlama yapmıştık burada? Mesela zigoma implantları da yapılabilirdi belki ama Evet. biz muayenehane koşullarında yapmak ve bir de ön taraftaki kemiğin çok ince olması vesilesiyle bunun da bir alternatifi var. Evet. Hangisine daha üstün? Bu subperiostal implant dediğimiz implantlar. Evet. Onlardan bahseder misin? Hemen şurada göstereyim onu da. Evet. Şimdi bu tabii bu gördüğümüz tamamen kişiye özel üretiliyor. Ya bu hazır bir implant kesinlikle değil. Bu gelişen teknolojinin aslında bize getirdiği bir güzellik. Çünkü çene kemiğini birebir olarak bu sanal ortama yansıtabiliyoruz ve o yansıttığımız çene kemiğinin üzerine de tam olarak ona uyumlu, o çene kemiğini saracak şekilde bir metal altyapı, yani biz buna subperiostal dediğimiz implantlar kişiye özel olarak üretiliyor ve biz bu üretilen implantları bir zigomatik implanta kıyasla bir tık daha kolay bir cerrahiyle çene kemiğinin zaten onun vidalanacak yerleri de belli, her şeyi belli. Cerraha birçok rehber oluşturulmuş şekilde çene kemiğine bunu vidalayarak yerleştirebiliyoruz. Hastalar için cerrahisi zigomatik implanta kıyasla biraz daha kolay. Şimdi bunu Melih'ciğim aslında bu zigomatik implanttan daha avantajlıdır ya da öbürü ondan daha avantajlıdır diye kıyaslamak biraz zor. Çünkü bu hasta bazlı olarak değişebiliyor. Kimisine zigomatik implant daha uygun olurken kimisine de bu kişiye özel subperiostal dediğimiz özel implantlar yapılabiliyor. Bazısına bu implant uygun olmuyor. Çene kemiğinin yapısına göre zigomatik implant daha uygun oluyor. Ama diğer bir alternatif olarak, yani kemiği çok erimiş hastalara diğer bir alternatif olarak elimizde bu da var. Ve bir şey çok soracağım. değerli. Çok Buyurun. lafınızı kesmek istemiyorum. Mesela bir trafik kazası Allah korusun geçirdiğinde çene dağılmış insanlar, o dişler, çene falan. Evet. Onlarda mesela böyle hani kemik erimesi değil ama ağız burun dağıldığında. Bambaşka ameliyatlar. Ya Onlar o başka ameliyatlar kadar- sonrası yine Yok. size gelinmesi Evet, gerekiyor evet. benim o kadar, gördüğüm o kadarıyla. kadar güzel bir konuya değindiniz ki, yani olay sadece bizim için trafik kazası da değil. Bazı işte istenmeyen tümörler, kanser cerrahisi sonraları. Çünkü kanser cerrahilerinde bazen kemiğin bir bölgesi tamamen çıkartılıyor. Buralarda da bu çok güzel bir alternatif Tabii. olabiliyor. Ve bazen aynı şekilde zigomatik implantlar da bu cerrahiler sonrasında hastalara protez olarak bir seçenek sunabiliyor. Yine aynı gün hemen protez takabiliyoruz 1-2 gün içerisinde. Bunun aslında temelde çok kısaca şöyle diyebiliriz. İlk gösterdiğimiz kemik içi implantken bu kemiğin üstüne sarılıp oradan Çok dışarıdan güzel burada vidalanan görseli zaten bir ama. implant şekli ve kişiye özel üretilen. Yani tabii ki bunu işte interdisipliner yaklaşımın önemi bu. Bu implantı mı seçeceğiz, diğerini mi seçeceğiz? Bunu böyle birlikte karar vermek lazım. Evet. Bazen bu konuda fikir ayrılıkları oluyor, ortak ama birbirimizi ikna edebiliyoruz ve çok daha doğru tedavi planlamaları yapabiliyoruz. Metin hocam çok teşekkür ederiz. Ben Yani, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bugün Vallahi. bu yaptığımız programda implant seçeneğim yok, hareketli damaklara ben mecburum diyen hastalara Evet. belki de böyle bir sağlam yemek yiyebilmeleri için bir bilgi vermiş olduk. Çok yeni bir sayenizde. bilgi bu. Yani çoğu insan bilmiyordur. Vallahi ağzınıza sağlık değerli bilgiler için. Yine aydınlattık ya izleyicilerimizi, bakar mısınız? Sayenizde. Çok güzel oldu. Ben teşekkür ederim. Çok güzel Ayağınıza oldu. sağlık. Teşekkürler. Beni çağırdığınız için de teşekkür ederim. Size iyi programlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz ve O zaman birlikte Gençlik Rüzgarı devam ediyor.